Ve takke düştü, kel göründü dostlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, hatırlar mısınız, bir ara Bitcoin'i eleştiren tweetler atmıştı. İşte o dönem meğer Hazine Bakanı Steve Mnuchin'ten Bitcoin'in yakasını bırakmamasını istemiş, biliyor musunuz? Peki bu gerçek nasıl ortaya çıktı? Bundan sonra Amerika Bitcoin'e karşı neler yapabilir? Hepsini az sonra analiz edeceğiz ama daha da önemlisi şu ki, bakın şimdiden uyarıyorum sizi abi. Büyük bir farklılık yaşanmasa son 8 gün demek istiyorum. Bitcoin'in fiyatı 8 gün sonra ekstra bir hareket yine yeniden yaşayabilir. Şimdiden söylüyorum, sonradan görmedim duymadım olmasın dostlar. Bakın daha şurada zaten 15-20 gün önce aynı şekilde uyarmıştım sizi ve akabinde de kısmen sert bir dalga yaşadık. Bunu önceden bilenler ne yaptı? Kısmen hazırlıklı oldular. Yani belki de para kazandılar. Bugün işte hem Bitcoin'de alsat yaparken farkında olmamız gereken en yeni ve en önemli olayları şöyle masaya yatıracağız ve almak veya satmak isteyenler için ayrı ayrı teknik analizini yapacağız. Hem de piyasadaki istisnasız bütün altcoin'ler için geçerli olan, yani ne bileyim atıyorum işte Litecoin, XRP, Ethereum, aklınıza ne gelirse hepsi için az veya çok geçerli olabilen, üzerinde etkisi olabilen altcoin market cap analizinde yapacağız ve ne zaman altcoin almak lazım sorusuna da şöyle bir cevap vermeye çalışacağız. Bir de biliyorsunuz Ledger'lara çok fazla talep olunca geçen haftalarda ekstra bir çekiliş daha başlattık. Bitirir bitirmez hemen bu videonun altında bir form var dostlar. O formu doldurarak kanalıma abone olup zile dokunup videolarımı beğenip yorumlarınızda yazarak bu Ledger'lardan bir tanesini kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Ve unutmayın, ne kadar çok katılım o kadar çok kazanma şansı demek diye hatırlatarak ilk maddede Bitcoin'e başlıyoruz dostlar. Bam bam başlıyoruz. Öncelikle neden son 8 gün dedim biliyor musunuz? Bakın abi, Bitcoin'de biliyorsunuz 1 Temmuz'da CME borsasında vadeli işlemlerde son kontrat günü. Yani Bitcoin'de vadeli işlemlerin son kontrat günü. Unutmayın dostlar, cebinizde kalsın, 1 Temmuz bugüne kadar ya bir iki gün önce ya da tam kontrat günü ne oldu abi? Genelde Bitcoin'e ekstra bir hareket geldi. Ekstra bir hacim geldi. Oturduğu yerden tabiri caizse kalktı. Ve elbette yatırım tavsiyesi olarak almayın ama genelde bu hareketlerde bugüne kadar yükseliş yönünde oldu dostlar. Umarız bu sefer de öyle olur ki bütün dünyada zaten kriz henüz bitmemişken, altın gibi böyle arzı sınırlı varlıklara talep de artarken, işte tabiri caizse birçok varlık arzı sınırlı varlıkta değer kazanırken dostlar, Bitcoin şu noktada ne yapabilir? Bence manipülatif şekilde düşebilir. Ben tabii hemen böyle gidin Bitcoin alın çok para kazanacaksınız gibi böyle bir hayal satmıyorum size. Sadece elinizde vardır veya zaten almak istiyorsunuzdur. Hani CME ile Bitcoin fiyatı arasında artık bir bağlantı var ya. Bunu bilin abi. Ona göre önceden gardınızı alın demek istiyorum. Hazır olun demek istiyorum. Dalga gelirse ben bunu bilmiyordum falan olmasın demek istiyorum dostlar. Olay bu. Ve beni izlemeye devam edin. Az sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Bitcoin ne zaman yükselir veya düşer gibi konularda da teknik analiz yaparken bu 1 Temmuz'a özel şekilde eğileceğiz. Ama unutmayın dostlar, yine söylüyorum, 1 Temmuz önüne tabii ki de artı eksi birkaç gün koyun. Yani illa böyle 1 Temmuz'da böyle saatler 12 vurduğunda böyle bir şey beklemeyin. Böyle bir olay yok yani, artı eksi önüne koyun. Şimdi bu Trump meselesini bir açıklık getirmek istiyorum dostlar izninizle. Başta dedim ya size, Trump Bitcoin'i kötüleyen, onun böyle yasa dışı varlıklar için kullanılabileceğini söyleyen bir tweet atmıştı geçmişte. Hatta o dönemde burada böyle bayağı bir analizini yapmıştık. Bitcoin bir tool abi, bir araç. Yani sen onu nasıl kullanmak istersen yani öyle kullanırsın abi. Amerikan dolarıyla gidip sen huzur evi yaptırsan o dolara toplum için çok faydalı bir şey mi diyeceksin? Yok yani, asıl olan senin amacındır. Başka hiçbir şey değil. Her neyse, şimdi geçiyorum abi. Beyaz Saray'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitapta söylenene göre Trump ne yapmış? Trump Hazine Bakanı'ndan Bitcoin'in yakasını bırakmamasını ve Bitcoin'in, bakın buraya dikkat, alım ve satım işlemlerini durdurmasını istemiş. Ya inanabiliyor musunuz abi? Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para alsat işlemi, Bitcoin alsat işlemi dursa Coinbase borsası da otomatik olarak duracak gibi. Neyse, bu arada bunlar doğru olacak ki, bu iddialar doğru olacak ki Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı bu kitabın Amerika'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atabilecek kadar gizli bilgi içerdiği iddiasıyla John Bolton'a da dava açıyor dostlar. Olaya Trump açısından bakacak olursak da Trump Bitcoin'i bitirmeyi belki de sadece böyle Çin'e karşı iyi bir hamle olarak
olarak görmüştür. Bitcoin madenciliğinin biliyorsunuz çoğu Çin'de olduğu için Çin'in de ister istemez Bitcoin üzerinde şöyle net bir böyle bir hakimiyeti de olduğu için Çin'le Amerika arasında da bir ticaret savaşı da kıran kırana olduğu için belki de Trump'ın çok net bir hamlesi olacaktı. Şimdi şu soru çok önem kazanıyor dostlar. Eğer bakın Trump önceden hayata geçirmek istediği bu gizli planı bundan sonra yaparsa ne olacak? Yani şimdi işte ne bileyim Coinbase borsasına gidip yasal yollardan parasını yatırarak Coinbase'i kullanan, Bitcoin, altcoin, alsat yapan bir yığın Amerikalı var değil mi? Ya onları da mağdur edemez. Bence dostlar ne olabilir? Trump Facebook'un Libra'sı gibi merkezi belli birçok coin'i bitirebilir ama bence Bitcoin'in merkezi olmadığı için bitirmesi çok zor. Ha ne yapabilir? Geçen haftaki videoda önden bilgisini verdiğim gibi regülasyon dediğimiz yasal düzenlemeler gerçekten artık net şekilde geliyor olabilir. Kimi yabancı haber kaynakları da bu arada şunu söylüyor. Amerika Bitcoin ve altcoin'leri düzenlemesi, yasal bir zemine oturtması yeni bir boğa dediğimiz yükseliş sezonunu başlatabilir diyor dostlar. Ben buna işte katılmak istiyorum. Katılıyorum aslında. Çünkü ne demek abi regülasyon? Önce onu bilelim. Tanınırlık demek değil mi ya? Siz resmi olarak bir şey tanımadığınız zaman onu yasal zemine oturtamazsınız ki birçok ülke artık kripto paralara sıcak bakarken doların tüm dünyanın referans para biri olmasına devam etmesini istiyorlarsa Amerika'nın gözünden bakıyorum. Bir, regülasyonları getireceksiniz. Eli mahkum getireceksiniz ve Bitcoin, altcoin'leri tanıyacaksınız abi. Hani iki ülke nasıl birbirini tanır? Aynen siz de Bitcoin, altcoin'leri tanıyacaksınız. İki, dijital doları getireceksiniz. Amerika'nın gözünden olaya bakmaya devam etmek gerekirse ortada eğer Bitcoin gibi bitiremeyeceğiniz bir şey varsa ne yapacaksınız? Hani onun gözünden baktığımı tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Böl, parçala ve yönet stratejisiyle türevlerini sahaya sürüp daha çok belki de musluğun size doğru akmasını sağlayacaksınız. Yani bir musluk akıyor, başka ülkeye akacağına size akmasını sağlayacaksınız dostlar. Bu arada çok da farklı bir şey değil ha. Yani insanoğlu biliyorsunuz aynı. Yüzyıllar geçse de aynı. Hırsları aynı, egoları aynı. Altının geçtiği süreçlerden bakın buraya yazıyorum. Eren demişti derseniz abi altının geçtiği süreçlerden bence tabii ki de kısmen farklılıkları olsa da bence Bitcoin de geçecek. Ha 1933'teki gibi böyle altını yasaklamaya çalıştıkları gibi benzer şey yaparlarsa tabii ki de bunları yatırım tavsiyesi olarak almayın dostlar. Bence su akar aynen yolunu bulur ve geçiyorum şimdi teknik analize bakın. Öncelikle şimdi Bitcoin'in şöyle bir teknik analizini yapalım. Yükseliş beklentili açılan long pozisyonların düşüş beklentili açılan short pozisyonlara göre şu an bariz bir üstünlüğü var. Şayet patlatmazlarsa piyasadaki beklenti şu an genel olarak yükseliş yönünde ama başta söylediğim gibi bakın 1 Temmuz'daki CME vadeli işlem olayını dışarıda tutarak ben şunu söylemek istiyorum. O ayrı bir şey, o ayrı bir case. 9.000-9.500 dolar bölgesinde zaman geçirmeye Bitcoin devam ettikçe ben bu süreci neye benzetiyorum biliyor musunuz? Daha doğrusu benzeteceğim. Henüz o kadar böyle benzemiş değil ama birkaç gün daha devam ederse benzeteceğim. 2018 yılı sonlarında o dönemde böyle Bitcoin 6.000-6.500 dolar bölgesine çok fazla takılı kalmıştı. Artık böyle piyasa iyice sıkıcı hale gelmişti. İşte o bölgeye, o dönemdeki harekete çok benzeteceğim. Teknik olarak değil ama hareket ve enerji olarak dostlar. 6.000-6.500 dolarda Bitcoin şu andakinden daha da uzun süre bekledikten sonra ne yaptığını hatırlayalım abi. 3.000 dolar seviyelerine kadar şöyle bir yol almıştı ve sonrasında tabii ki de daha da sert şekilde yükselmişti. Ama o dönem ben özellikle dikkat etmiştim abi. Genelde Bitcoin böyle hareketsizleşip enerjisine momentumunu kaybettiğinde peşinden de böyle düşüşler gelmeye başlamıştı. Sırf bu stratejiyi bile uyguladığım bir dönem olmuştu. Bunun dışında dostlar bakın geçen haftalarda Bitcoin'de bahsettiğim bir simetrik üçgen vardı. Hatırlarsınız onu ne yaptık? Onu böyle aşırı sert şekilde olmasa da piyasanın dinamiklerini şöyle hareket alanını gözeterek kısmen kırdık ve bitirdik. Şu anda da Bitcoin'de 20 günlük bir alçalan takozun içerisinden çıkmaya şu an gerçekten çabalıyoruz. Bu hareketler genelde yükseliş öncesi oluşan hareketler ama şu 1-2 gün içerisinde bunu böyle çok hacimle Bitcoin kırarsa bence gerçekten sürpriz olur. Neden sürpriz olur biliyor musunuz? Çünkü şu an tüm kripto para borsalarında hacim %10 civarına kadar düştü. Ancak piyasaya böyle çok fazla para girecek ya da oturdukları yerden birileri Tether şirketi bam Tether'leri, USDT'leri pompalayacak dostlar. Piyasada hacim düştü. Bir tek işte dediğim gibi CME'deki vadeli işlemlerde kısmen artıyor diyebiliriz. Fakat yine de bu takoz 1 Temmuz'a kadar yüksek ihtimal yukarı yönlü kurulabilir ama şunu demek istemiyorum dostlar. 1 Temmuz'da mutlaka çok sert bir yükseliş gelecek demiyorum. 1 Temmuz'da o dönemde önüne arkasına artı eksi birkaç gün koyun. Bitcoin oturduğu yerden kalkabilir
çıkartabilir ve yeni hareketini yapabilir diyorum. Eğer Bitcoin'iniz zaten vardı, yüksekten satmak için şöyle güzel bir fırsat kolluyorsanız, şu an biliyorsunuz 9400 dolar bölgesinde bir direnç var. Bitcoin bu direnci kırmaya çalışıyor. 9414, 9450 falan oralarda takılıyor. Buna bakın abi, burayı kırıp kıramayacağına bakın. Zaten hareketinden, momentumundan, böyle bir enerjisinden bunu aşağı yukarı anlarsınız. Ya da gözünüzü kapatıp bir ihtimal başta dediğim gibi 1 Temmuz döneminde yine yükseliş yönüne ekstra bir hareket gelirse o yükselişten faydalanmayı da deneyebilirsiniz. Tabii ki de riski, artısı, eksisi size ait dostlar. Ya da Eren, ben Bitcoin almak için fırsat kolluyorum, ne zaman ve nereden almak lazım diye soracak olursanız da dediğim gibi 9400'deki dirence bir bakın abi. Kırar ve üzerinde tutunursa 9500, 9006 mesela oralarda takılırsa 10.100 dolara kadar şöyle bir yükseliş imkanı olabilir. Dar alanda kısa paslaşma yaparak buralarda belki fırsat yaratmaya çalışabilirsiniz. Yani belki şimdi değil ama bu takoz yukarı yönlü kırılıp teyidini alırsa işte oralardan da almayı deneyebilirsiniz. Ya da belki de bakın abi, şöyle bir bakın yani bu takozu bakalım nereye kadar gidecek. Bitcoin'de bu arada bir dead cross da var. Bunu da söyleyeyim. Bu arada onun da baskısıyla kısa vadeli bir düşüş gelirse de bence ilk destek seviyesi, isterseniz not alın, 9000-9100 dolar bölgeleri olabilir. Sonuç olarak neye geliyor konu? Ekstra dikkatli olmamız gereken, çok böyle ortada hacimsiz zamanlardayız. Dediğim gibi borsadaki hacimler %10'lara kadar düşmüş durumda. Ben Eren yani uzun vadeli alacağım abi. Böyle benim beklentim uzun vadeli 3 sene 5 sene falan diyorsanız o zaman yani 9300, 9000, 9500 falan oralardan almanızın, nereden aldığınızın daha doğrusu çok bir önemi olmayabilir. Eğer uzun vadeli beklentiniz, inancınız yükseliş yönündeyse, ama daha böyle sabah alıp akşam satmalı gibi day trading, günlük, işte haftalık böyle daha minimal süreli alsatlar yapacaksanız, o şekilde para kazanmaya çalışacaksanız dediğim gibi dar alanda kısa paslaşma yapıp beklentiyi de çok yükseğe koymayıp böyle o şekilde para kazanmaya çalışmak lazım bence dostlar. Ve diyerek geçiyorum ikinci maddede, bakın Ethereum, Ripple XRP ve Bitcoin Cash, EOS, Tezos dahil her altcoin'i etkileyebilen altcoin market cap analizini konuşmak istiyorum. Onu yapmak istiyorum ve şunu gerçekten çok samimi şekilde söyleyeceğim size. Bakın abi, bu dönem öyle bir ara dönem ki özellikle altcoin'ler için belki de belli bir riski alıp desteğe yakın yerlerden alıp dirence yakın yerlerden fazla beklenti içinde olmadan belki de işlem açmak lazım. Altcoin market cap'te uzun süredir devam eden bir yükselen takoz var aslında ve hatta onu da geçtiğimiz günlerde kırdık. Yani şöyle bir kırdık, indik, tekrar çıkmaya çalıştık. Bu kez destek, önceden destek olan, şimdinin direnci olan noktadan döndük ama yine de dostlar Fibonacci desteğinin üzerinde şu an durmaya devam ediyoruz. Oralarda böyle ince ince gidiyoruz. Biraz üstüne çıkıyoruz ama altına, Fibonacci desteğin altına da inmemeye çalışıyor şu an tüm altcoin'ler. Bence genel olarak altcoin'ler hemen hepsi şu an aslında riskli durumda. Çünkü 200 günlük hareketli ortalama 50 günlüğü yukarı doğru kesmeye başlayacak gibi duruyor. Henüz başlamamış ama olursa bir dead cross, yani düşüş beklentili bir senaryo gerçekleşebilir. Sonuçta toparlayacak olursak şu an iki tane seçenek var abi. Market cap şu an 89 milyar dolar, altcoin'lerden bahsediyorum. Tüm altcoin'ler dahil. Ya 92 milyar dolara doğru şöyle yol alacak, oralara kadar yükselecek. Bu da aşağı yukarı tüm altcoin'lere %5 civarı bir yükseliş getirebilir. Ya da kısa bir süre yükselse bile dead cross artı zaten kırılan takozdan kaynaklı olarak altcoin'ler 87 milyar dolardaki direnci kıracak ve 81 milyar dolara doğru bir düşüş yaşayacak. Bu da tüm altcoin'lere %10 civarı bir düşüş getirebilir. Her altcoin'e %10 getirmez. Kimine %8, kimine %11 gibi böyle artı eksi değişebilir. Bitcoin'de o kadar değil belki ama şahsen altcoin alacak olsam ben ne yaparım biliyor musunuz? Ben altcoin'lerin hareketini yapmasını, yeni bir pozisyon almasını beklerim abi. Acelem yok gerçekten. Bu alacak olanlar için fikir olabilir ama lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Ve eğer altcoin aldıysanız ve satmak istiyorsanız, kardaysanız da gördüğünüz gibi altcoin'ler aslında çok sallantıda şu an. Kar cebe yakışır diye bir söz var. Bakın bunu unutmayın gerçekten. Çok fazla beklentide olmadan karınızı alıp bir sonraki al-sat pozisyonu için fırsat da kollayabilirsiniz. Yani bir altcoin'in içerisinde illa böyle takılı kalmaya gerek yok ki. Alın, karınızı aldıysanız şu dönemde %50, %60 çok beklememek lazım. %5, %10 bence çok iyi rakam denebilir şu dönem için. O yüzden kripto paralarda bir trend var abi. Bu trende çok fazla karşı olmadan, yani trend böyle giderken siz böyle tersine doğru yüzmeye çalışmadan, trend should be your friend kafasıyla çok fazla dediğim gibi beklentide olmadan işte %5, %10 civarı kar alıp sonrasında yeni bir fırsat kollamaya geçebilirsiniz. Öte yandan birkaç aydır sizlerle DeFi dediğimiz merkezi olmayan finans projelerini şöyle bir masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz piyasada bu coinlerin
2020'nin ikinci yarısında trend olabileceğine, yükseliş yaşayabileceğine yönelik de beklentiler oluşuyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Yani gidin hemen o coinleri alın demiyorum ama bu beklentiyi de koklamayı bilin dostlar. Hatta bununla ilgili kanalda bir önceki videoyu mutlaka izleyin diyerek bakın Ethereum, XRP, BNB gibi altcoin'lere özel analiz yaptığım için şimdi bu videoda sadece tüm altcoin'lere bir cevap verebilmek için altcoin market cap analizi yapmak istedim dostlar. Piyasa fiyatı 450-500 lira olan Ledger çekilişimize katılmadıysanız bu videonun hemen altındaki linkten formu doldurup kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna dokunarak ve yorumlarınızı yazıp bol bol yazıp videolarımı beğenerek siz de kolayca bu çekilişe katılabilir ve bana güzel bir destek vermiş olabilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye.